Herkese merhabalar. Başlıkta okuduğunuz normalde teknoloji dışında ben bir video çekmiyordum ama ilk defa teknoloji dışında farklı bir video olacak kanalda. Başlıkta da gördüğünüz gibi Kanada'ya gidiyorum. Böyle videoyu neden çekmek istedim? Açıkçası benim gibi bu süreçte bu korona sürecinde vize almak isteyen, vize bekleyen birçok insan var ve onlara yardımcı olmak istiyorum. Çünkü ben bu süreçteyken internette araştırma yaptığımda gerçekten çok fazla bir içerik bulamıyorum. Özellikle Türkçe içerik neredeyse hiç bulamıyorum. Genellikle ya Hintçe oluyor ya farklı Pakistan dilinde bilmiyorum artık. Yani farklı dillerde oluyor. Gene İngilizce bulsam ne hala diyeceğim ama biliyorsunuz Türkiye'de de zaten süreç tamamen farklı işliyor onlardan. Daha çok Türkiye'den Kanada'ya gitmeye çalışan ve bu süreçte gitmeye çalışan insanlar için bir video çekmek istedim. Benim sürecim nasıl işledi? Bunları anlatmak istiyorum. Bu videoda neden Kanada'ya gidiyorum, nasıl gidiyorum, ne kadar süre kalacağım gibi soruların cevabı olmayacak. Daha çok bilgi amaçlı, yani insanlara yardımcı olma amaçlı bir video çekiyorum. İsterseniz gelin başlayalım. Bu arada eğer görüntü kalitesi de kötüyse gerçekten kusura bakmayın. Şu an ön kameradan çekiyorum ve bu bilgiyi, bu gelişmeleri size aktarmak için hızlı bir kurulum yaptım. Bu yüzden güzel bir çözünürlükte olmayabilir, güzel bir görüntü kalitesi olmayabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Yavaş yavaş başlayalım. Her şeyden önce ben Toronto'daki Lambton College okuluna gidiyorum. Bu Türkiye'de lisansüstü yani yüksek lisans diye geçiyor. Her neyse Haziran 2020'de Eylül'de başlamak üzere başvuru yaptım ve akabinde kabulümü aldım. Sonrasında hemen vizeye başvurdum. Tabi bu süreçte okula ücretini ödüyorsunuz. Ondan sonra vizeye başvuru yapıyorsunuz. Bu kısım birazcık önemli. Vizeden kabul alma konusunda. Yani çok fazla bildiğim bir konu değil aslında benim vize alma konuları. Sadece ben kendi başımdan geçenleri anlatmaya çalışıyorum size. Vizeye başvurduktan sonra biyometrik vermek için VFS Global adında bir firmaya biyometrinizi vermeniz gerekiyor. Ben vizeye başvurduktan yaklaşık 2-3 hafta sonra bana biyometri vermem söylendi. Hemen VFS Global'in sitesine girdim ve 8 Temmuz'da açıldığını gördüm. Yani kapalıydı. 8 Temmuz saat 8.30 yani başlangıç saatinde, açılış saatinde hemen randevu aldım. 8 Temmuz'da biyometriğimi verdim. Sonrasında 2 ay boyunca hiçbir şey gelmedi bana. Ne mail geldi ne bir mesaj geldi. 2 ay boyunca bekledim. Zaten derslerimin online olacağını biliyordum. Yani ben Kanada'ya zaten erkenden gidemeyeceğimi biliyordum. 7 Eylül'de bana Approval in Principle diye bir mektup geldi. Bu mektupta online eğitime başlayabileceğimi fakat vizemin kesin olarak onaylanmadığını yani hala red olma olasılığının olduğunu yazmışlardı. Yani siz bu mektubu aldınız diye vize geldi, vizeyi kesin aldınız diye bir şey yok dendi bana. Öyle yazıyordu mektupta. Süreci de takip eden arkadaşlar varsa biliyorsunuz ki 20 Ekim 2020 itibariyle Kanada hükümeti dedi ki uluslararası öğrencilerin gittiği okullarda DLI listesine girme zorunluluğu aranmaya başladı. DLI listesi nedir? Kısa bir özet geçeyim. Okulun korona planının onaylanıp onaylanmadığı. Devlet tarafından onaylanması gerekiyor. Onaylanırsa DLI listesine giriyor zaten. 20 Ekim itibariyle birçok okulun DLI listesi onaylandı ama benimki hala onaylanmadı. Bu DLI listesi de 2 haftada bir onaylanan bir olay. 20 Ekim'den sonra 2 kere daha açıklandı. İkisinde de benim okulum yer almıyordu. Sonrasında 17 Kasım'da yani neredeyse bir ay sonra DLI listesine girdi okulum ve 20 Kasım'da da bana biyometrinin onaylandığına dair mail geldi. Çok şükür. Yani zaten o zamana kadar beklediğim yani normalde insanların bir gün içerisinde, bir iki gün içerisinde oluyordu. Ama illa DLI listesine girmesi beklendi okulumun. Ondan sonra biyometrim onay maili geldi. Ondan sonra bir sonraki maili bekliyorsunuz. Bir sonraki mailde zaten pasaport request diye geçiyor. Pasaport isteği gelmesi gerekiyor size. Bu bende bir ay sürdü. Normalde 1-2 gün süren bir süreç olmasına rağmen bende bir ay sürdü. Bir ay yani tam 17 Aralık'ta pasaport request mektubum geldi. Hemen 17 Aralık'ta pasaportumu VFS Global'e gönderdim. Bunu ben PTT ile yolladım. Yani pasaport sonuçta bir evrak olduğu için PTT'ye güvenmek istedim. Yani başka özel firmalara vermek istemedim. PTT de biliyorsunuz normal firmalara göre biraz daha yavaş olduğu için. Yani Ankara'da ikamet ediyorum. VFS Global de Ankara'da ama 2 iş gününde gitti. Siz düşünün. 21 Aralık pazartesi günü. VFS Global'in eline geçtiğine dair bana mail geldi. Sonrasında göçmenlik bürosuna bu pasaportunu yolluyoruz diye mail geldi.
Bundan tam 2,5 hafta sonra, yani ikinci perşembe günü yani 7 Ocak gününde pasaport elime ulaştı. Bu süreç birazcık uzadı. Muhtemelen yılbaşı, Christmas gibi dönemlerin araya girmesinden kaynaklı diye düşünüyorum. Fakat internette biraz araştırdım. Pasaportu eline ulaşmış kişilerin yazılarını, videolarını buldum. Onlar da genellikle ikinci perşembe elinize ulaşır diye söylüyorlardı. Genellikle böyle çalışıyorlar gibi. Pasaport ellerine ulaştıktan ikinci perşembe günü sonra size yolluyorlar. Bu şundan dolayı muhtemelen VFS Global çarşamba günleri ve cuma günleri çalışıyor diye biliyorum. Pazartesi çalışıyor olabilir, tam emin değilim. Ama kendi sitelerinde çarşamba cuma çalıştığını söylemişler. Bundan dolayı muhtemelen çarşamba günleri bunlar kargoya veriyor. Perşembe de bizim elimize ulaşıyor. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Şu an Kanada'ya öğrenci olarak gitmek isteyenler karantina planı zorunluluğu getirildi. Bunu biliyorsunuz zaten. Benim gittiğim okulda bana 14 gün bir otelde 3 öğün yemeği onlar getirecek şekilde bir karantina paketi satın almam gerektiğini ve bu karantina paketlerini satın almazsam Kanada'ya gelemeyeceğimden bahsettiler. Yani Airbnb'den veya herhangi bir şekilde evde kalamayacağımı söylediler. Bundan dolayı onların bana sunduğu karantina paketini almak zorunda kaldım. Bu okuldan okula değişiklik gösteriyor olabilir. Ben birkaç tane okulun öğrencilerinden duydum. İnsanlar Airbnb falan da kiralayabiliyormuş ama bu konuda tam bir bilgi sahibi değilim. Benim başıma gelen şey, en azından bizim okul bunu zorunlu tuttu. Ben 1200 dolar ücret ödedim. 3 öğün yemek içinde bir otel odasında tek başınıza kalıyorsunuz. Herhangi bir şekilde dışarı çıkamıyorsunuz. Her şey yasak. 14 gün boyunca oteldesiniz. Dediğim gibi bunun fiyatı da 1200 dolardı. Yani biraz pahalı tabii. Yani normalde bir Airbnb'de bir ev tutsanız, kendi başınıza yemek yapsanız çok daha uyguna gelir ama şu an bu dönemde gitmek istiyorsanız bunun için yapacak gerçekten bir şey yok. Benim gidişime gelecek olursak muhtemelen 9 Şubat gibi görünüyor şu anlık. Daha kesinlik yok. Her şey değişebiliyor. Yani daha bir hafta öncesine Kanada'ya gidecekler için negatif PCR sonucu istenmeye başladı. Her gün bir yeni karar açıklanıyor. O yüzden kesin olarak 9 Şubat'ta gidiyorum diyemiyorum. Sadece yüksek ihtimal diyebilirim. Yine gelişmelerden zaten sizi de haberdar ederim. Dediğim gibi ben bu videoyu benim gibi bu süreçte olan arkadaşlara yardımcı olma amaçlı çektim. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey varsa çekinmeden yorumlar kısmına yazın, sorun. Bildiğim kadarıyla, elimden geldiği kadarıyla cevaplamaya çalışacağım. Sonuçta bu işi yapan biri değilim. Sadece kendi gelişmelerimi anlatmaya çalışıyorum size. Ve sizin de eğer süreciniz farklı işlediyse onu da yorumlar kısmına yazın. Merak eden arkadaşlar olursa yorumlar kısmından da farklı kişilerin tecrübelerini görebilir. Bu kadar çok kapatınca pek bir şeye de benzemiyor ama şöyle göstereyim size. Bizim çok şükür aldım. Pasaportum elimde. Her şey hazır. Umarım bu süreçte olan arkadaşların da hemen pasaport eline geçer. Vizelerini alırlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.